Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları hareketinde bir odak noktasıdır. Peki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? Gelin görelim. Merhaba, ben tarihçi. Kişisel tarihçiniz. Amerika Sosyalist Partisi 28 Şubat 1909'da New York'ta bir Kadınlar Günü düzenledikten sonra 26-27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde toplanan 2. Sosyalist Enternasyonel'e bağlı Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda Almanya Sosyal Demokrat Partisi delegeleri Clara Zetkin, Kate Dunker ve arkadaşları bundan böyle her yıl bir Kadınlar Günü düzenlenmesi önerisini getirdi ve öneri oy birliğiyle kabul edildi. İlk yıllarda belirli bir tarih saptanmamıştı. 1917'de Sovyet Rusya'da kadınlar oy hakkı kazandıktan sonra 8 Mart orada ulusal bayram oldu. İkinci Enternasyonal döneminde bağlı sosyalist partilerin kadın örgütlerinin temsilcileri tarafından birkaç uluslararası sosyalist kadın konferansı düzenlendi. İlk ikisi 2. Enternasyonel'in ana uluslararası kongreleri ile birlikte yapıldı. Üçüncüsü 1915'te Bern'de yapıldı. Konferanslar Dünya Kadınlar Günü'nü popülerleştirmek için kayda değerdi ve Sosyalist Uluslararası Kadınlar ve Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu gibi grupların öncüleriydi. 1921'de Moskova'da gerçekleştirilen 3. Komünist Enternasyonel 3. Kongresine bağlı Uluslararası Komünist Kadınlar Konferansı'na o dönem ağırlık kazanan sınıfa karşı sınıf politikalarının etkisiyle Dünya Emekçi Kadınlar Günü adı benimsendi. Ancak 1930'lu yıllarda faşizme karşı Birleşik Cephe politikalarına geçiş sürecinde tekrar ilk baştaki Dünya Kadınlar Günü adına dönüldü. Bu değişiklik daha sonra kadın örgütlenmesi alanına da yansıdı ve sosyalizmi veya komünizmi hedefleyen ve sadece işçi emekçi kadınlar ya da sosyalist komünist kadınlar ile sınırlı bir örgütlenme anlayışı da terk edilerek 1945'te Paris'te Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu kuruldu. Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu, çalışan kadınlara sağlanan haklarla ilgili olarak faaliyette bulunan uluslararası bir organizasyondur. Kadınlar Günü 1967'de feminist hareketler tarafından benimsenene dek ağırlıklı olarak sosyalist hareketler ve komünist ülkeler tarafından kutlandı. 1975'te Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmaya başlandı. Dünya Kadınlar Günü olarak 8 Mart gününün belirlenmesine kaynaklık eden olay konusunda ise muhtelif tartışmalı iddialar mevcuttur. Bunlardan biri Rusya'da Çarlığın yıkılmasına yol açan 1917 Şubat devriminin 8 Mart günü yapılan kadın yürüyüşü ve grevleriyle başlamış olması, bir diğeri 8 Mart 1908'de Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde çoğu sosyalist olan kadın işçilerin öncülüğünde sendikal haklar ve kadınlara oy hakkı talepleriyle düzenlenen miting, başka biri ise 8 Mart 1857'de yine Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki bir tekstil fabrikasında grevci işçilere polisin saldırması, işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin kurulan barikatlar nedeniyle kaçamamaları sonucunda 120 kadın işçinin ölmesi ve yine bir başkası ise bununla çok paralellik arz eden ancak gerek Dünya Kadınlar Günü'nün ilk kararlaştırıldığı 1910'dan gerekse ilk uluslararası kutlamaların düzenlendiği 19 Mart 1911'den sonra hiç bahsi geçmeyip çok sonraları ileri sürülen 25 Mart 1911'de New York'ta gerçekleşmiş Triangle Gömlek Fabrikası yangınıdır. Triangle Gömlek Fabrikası yangını çoğu Almanya, İtalya, İrlanda ve Doğu Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni göçmüş 123 kadın ve 23 erkek işçinin ölümüyle sonuçlanmış yangındır. Yangın, New York şehrinde 20. yüzyılda gerçekleşen en büyük facia olarak anılan olaydır. Ash Building veya Brown Building olarak tanınan ve fabrikanın en üst 3 katını işgal ettiği 10 katlı bina günümüzde de varlığını sürdürmektedir ve ulusal sit alanı ilan edilmiştir. Birleşmiş Milletler'in resmi web sitesinin konuyla ilgili sayfasında 8 Mart gününün seçilmesine kaynaklık eden olay olarak Rusya'da Çarlığa son veren 1917 Şubat devriminin Gregorian takvime göre 8 Mart günü kadınların protesto eylemleri ve grevleriyle başlamış olduğuna işaret edilmektedir. 1. ve 2. Dünya Savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı bloğu
Anadolu ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını kabul etti. Günümüzde Dünya Kadınlar Günü bazı ülkelerde resmi tatildir. Bazı ülkelerde ise büyük ölçüde görmezden gelinir. Bazı ülkelerde protesto günüdür. Bazılarında ise kadınlığı kutlayan bir gündür. Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında iki komünist kız kardeş Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova'nın girişimiyle gerçekleştirildi. Bu tarihten sonra yıllar boyunca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına izin verilmedi. 1975 yılında Birleşmiş Milletler Kadın 10 Yılı ilan edildi. Türkiye'de de bu kapsamda yer aldığı için 1975 yılında Türkiye'de Kadın Yılı Kongresi gerçekleştirildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün 1975 yılında kutlanmaya başlamasında İlerici Kadınlar Derneği'nin faaliyetleri de etkili oldu. Böylece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapalı ortamlardan sokaklara ve meydanlara çıktı. İlerici Kadınlar Derneği, işçi sınıfı ile kadınları bir araya getirerek haklarını aramaya çağıran bir sivil toplum örgütüydü. Kurulduğu andan itibaren kısa sürede yurt çapında 33 şube ve 35 temsilcilik aracılığı ile 15 bine yakın üyeye sahip oldu. Kadınların Sesi adlı yayın organı ile 35 bin kişiye ulaşabiliyordu. İlerici Kadınlar Derneği, İstanbul'da 3 Haziran 1975'te kurulmuş, tüzüğünde amacı ülkemiz kadınlarına tanınmış sosyal ve ekonomik hak ve özgürlüklerinin kağıt üzerinde kalmaması, günlük yaşamda somut olarak uygulanması ve geliştirilmesi olarak ifade edilmiştir. 12 Eylül darbesinden sonra tekrar askeri junta yönetimi tarafından 4 yıl süreyle hiçbir kutlama yapılmasına izin verilmedi. 1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından kutlanmaya devam edilmektedir. Bu yeni dönemin temel farkı, eskiden sadece sosyalist kesimin sahiplendiği bugünün artık hemen tüm kadın kuruluşlarının yanı sıra adeta resmi bayram gibi devlet yetkilileri ve kurumları tarafından da kutlanmaya, hatta şirketlerin de reklam ve pazarlama faaliyetleriyle buna katılmaya başlamasıdır. Öte yandan günümüz Türkiye'sinde 8 Mart'ı Komintern'in 1920'li yıllardaki sınıfa karşı sınıf politikalarının bir yansıması olarak adlandırıldığı şekilde Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlayanlar da olduğu görülmektedir. 2003 yılında yurt çapındaki çeşitli Dünya Kadınlar Günü kutlamaları sırasında Taksim'de başlayan ve her yıl 8 Mart'ta tekrarlanan feminist gece yürüyüşü sonraki yıllarda başka şehirlerde de yapılmaya başladı. 2014 yılında İstanbul Valiliği tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni yürüyüş ve miting yapılabilecek yerler listesinden çıkarılmasından sonra 8 Mart günü İstiklal Caddesi'nde feminist gece yürüyüşü yapılmaya birkaç yıl devam ettiyse de 2019 yılında polis İstiklal Caddesi'nde toplanan binlerce kişinin yürüyüş yapmasını engelledi. Önceki yıllarda olduğu gibi yürüyüş yapmakta ısrar eden kalabalık göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiler kullanılarak dağıtıldı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet yetkilileri ve Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Sayın Devlet Bahçeli tarafından İstiklal Caddesi'nin girişindeki Taksim Mescidi'nden okunan yatsı ezanı sırasında slogan ve ıslıklara devam edilerek ezanın protesto edildiği, ezana saygısızlık edildiği iddialarında bulunuldu. Kadın örgütleri ise söz konusu iddiaları yalanladı. 10 Mart akşamında bir grup ezana uzanan eller kırılsın sloganlarıyla Taksim'de bir gösteri yapmak istedi fakat polis göstericileri müdahale ederek dağıttı. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.